Kırgızistan'ın başkenti, Orta Asya'nın gözbebeği Bişkek'e adım atmış bulunmaktayım. 86.000 som artı $100 bozdurdum. 252 liraya 40 GB internet aldım bir aylık. İlk şehre ayak bastığımda bu noktaya gelmek istedim özellikle. Ne olduğunu çok anlamadım ama asitli bir ayran gibi bir şey. Azerbaycan'ın neresindensiniz? Azerbaycan Gəncə şəhəri. Siz ne kadardır buradasınız? 5 ay oldu. 5-6 ay oldu. Nasılsın? Yaşlıysan? Otobüs duraklarında çok fazla KFC reklamları dönüyor. Oy. Selam. Dostlar herkese günaydın. Yeni videomuza hoş geldiniz. Artık Özbekistan'dan ayrılma vakti geldi. Taşkent'te son dakikalarım artık. Şimdi sabah saat 8 taksi çağırdım ve havalimanına doğru geçiyorum. Bakın size kaldığım yeri de göstereyim. Burası Orion Otel. Gelirseniz tercih edebilirsiniz. Benim hoşuma gitti, güzeldi. Keyifle kaldım. 4 gece kaldım hatta ben burada. Güzeldi yani, keyifliydi. Hadi o zaman gittik. Evet dostlar, şehirden yaklaşık bir 20 dakika mesafede bulunan havalimanına gelmiş bulunmaktayım. Havalimanına girişimizi yapalım, ardından da yolumuza bakalım. Evet kardeşlerim, biniş kartımızı da almış bulunmaktayız. Centurion Air diye bir firmayla uçacağım Bişkek'e. Şuradan mı tax free alıyoruz bir bakalım. Dostlar şimdi şöyle bir bilgiden bahsedeyim size. Eğer Özbekistan'dan telefon, tablet ya da bilgisayar, işte herhangi bir elektronik eşya alırsanız ve tax free'iniz varsa geliyorsunuz bu kısımda abi. Check-in'inizi yaptırdıktan sonra bakın tam şu köşede tax free yazıyor. Oraya gidiyorsunuz. Orada size bir uygulama indiriyor telefonunuza. Uygulama üzerinden verdiği fişin üzerinde bulunan kare kodu okutuyor. O şekilde pasaport bilgilerinizi alıyor ve sizin tax free'inizi hesap kartınıza atıyor. Şu an hemen atmıyor ama ayın 25 ile 30 arası atacak dedi. Yani bir 20 gün sonra falan atacakmış. Bilginiz olsun. Şimdi buradan da geçişi yapayım. Bu arada şunu söyleyeyim. Pasaport kontrolünden geçtim. Pasaport kontrolünde bir sıkıntı olmadı. Bura mı? B12. B12 bura galiba. Neyse yukarıda bekleyeyim ya. Daha zamanım var. Register muhabbetini anlatayım arkadaşlar. Benden bir sıra önceki aileden register istedi. Register dediğimiz olay da şu: Özbekistan'da kaldığınız gün boyunca kaç gün kalırsanız, nerede kalırsanız kaldığınız yerden bir kağıt almanız gerekiyor. Oraya kaldığınıza dair. Bunu kaldığımız hosteller, oteller otomatikman vermesi gerekiyor. Ama vermedikleri de oluyor. Bazıları para istiyor. Yoruldum, şöyle anlatayım. Bazıları para da isteyen oluyor. Onlara kanmayın, vermeyin. Parasız vermek zorunda. Çünkü aldığı paranın içinde onun parası. Ekstra bir para isteyemez. Bunu da çıkarken soruyorlar diye bütün arkadaşlarımdan, buraya gelen arkadaşlarımdan duydum. Fakat benden bir önceki aileye sordu, bayağı sorguladı. Nereye gittiniz, ne yaptınız falan diye. Bana hiçbir şey sormadı. Benim çantamdaydı, özellikle çıkartmadım. Şans mı diyeyim, uğraşmak mı istemedi diyeyim bilmiyorum. Aklınızda bulunsun, Özbekistan'a gelirseniz register muhabbetini mutlaka yapın. Yani kaldığınız yeri mutlaka bildiren bir belge alın. Sorar ya da sormaz bilmiyorum. Bana sormadı, benden öncekilere sordu. Yani şans da diyebilirim. Belki uğraşmamak da istemedi diyebilirim. Ben 5-6 gece kaldım burada. Bir haftaya yakın kaldım yani. Normalde 3 günden sonra diyebiliyorum. Belki de hani sürem az diye mi sormadı bilmiyorum. Fikrim yok. Ondan dolayı dostlar bu konuyu es geçmeyin. Sorabiliyor çıkışta. O da ayrı bir şey yani. Hani ülkeye gelmişsin, çıkacaksın ülkeden. Nerede kaldığını soruyor. Bilmiyorum. Değişik bir uygulama. Azerbaycan'da da var bu mesela ama Azerbaycan'da ilk 15 günde sıkıntı yok. 15 günden sonra bildirmen gerekiyor. Bu şekilde geçişimi yaptım. Tax free'mi yaptım.
Her şeyimi yaptım. Yanımda da kocaman bir Turkish Airlines uçağı var. Bakın dışarıda. Ama ben buradan İstanbul'a uçmayacağım. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçacağım. Yeni ülke kilidini açmış olacağız dostlar. Haydi o zaman Kırgızistan yolculuğu başlasın. Bu arada canım sıkıldı dostlar. Şöyle biraz gezineyim dedim. Baksana ne kadar güzel. 10 euro. Böyle bir bebek 30 euro. Farklı farklı alabileceğiniz bir sürü şeyler mevcut. Şöyle bir dolanalım. Özbekistan'ın yerel kıyafetleri, namazlık var orada. Para birimlerini gösteren magnetler. Şunu çok gördüm ya. Şunun anlamının ne olduğunu ben araştıracağım. Bulacağım, söyleyeceğim size. Şu Gülen amcanın. Hemen ChatGPT'ye sordum dostlar. Diyor ki bakın bu gördüğüm figür Özbek kültüründe çok yaygın bir sembol. Özbekistan geleneksel takkesi var başında. Elinde de bir kırmızı süslü çaydanlık tutar. Özbekistan'da çay misafirperverliğin ve dostluğun simgesidir. Diğer elinde de nan vardır yani ekmek. Özbek kültüründe ekmek kutsal sayılır ve misafirlere mutlaka ikram edilir. Böyle bir anlam ifade ediyormuş. Çok görüyordum yani belli başlı yerlerde görüyordum böyle. Ne olduğunu merak etmiştim. Ben de öğrenmiş oldum bu sayede çıkarken ülkeden. Evet sevgili dostlar, benim elimde biraz Özbek parası kaldı. Pasaport kontrolünden geçince de çeviremedim. Kaldı elimde. Bakın. Bir 50.000 Özbek somu var. 50.000, 10.000, 50, 60, 70, 55, 80, 85.000 som var. 85.000 som da ne kadar yapıyor dostlar? Hemen size söylüyorum. Yaklaşık olarak 282 Türk lirası yapıyor. 282 Türk lirası kaldı. Çok teşekkürler. Daha doğrusu 135 som vardı bende. Kahvaltı yapmamıştım. Kahvaltı yapayım dedim. Bakın bir samsa söyledim. Bir de kola aldım. Buraya 50.000 som verdim. 166 TL vermişim buraya. Şöyle bir tabak. Hadi bana afiyet olsun. Uçağın saatine daha tam 1 saat 10 dakika var. 10.50'de uçağım. Saat şu an 9.39. Bakalım içeride yapılan samsalarla aynı mı? Bu biraz daha şey gibi. Bizim börekler var ya, içine kıyma konulmuş gibi. Dışarıda gerçekten bir tandırda yapılan samsayı denediğinizde dostlar farkı inanılmaz anlıyorsunuz. Tandırda böyle kocaman ekmek geliyor ya. Bir tanesiyle doyabiliyorsunuz. Bakın burada ufacık yani. Bununla doyulmaz. Bu anca atlık olur. İçinde patates ve et var. Uçmanın vakti geldi. Uçak beklediğimden de büyük çıktı. İlk adımı ben attım. Haydi bakalım. Bişkek'e doğru devam ediyoruz. Hello. 43 ряд будет по правую сторону. Yes. O uçak beklediğimden de büyük. 43A, 43A. 43A. Какуч? Hı hı. Здравствуйте. 43A. Here. Window. Yes. Evet kardeşlerim. Artık beklenen an geldi. Uçak
Yapma be, bu bozuk mu? Yok. Tüh. Bozuk. Dostlar, uçak beklediğimden de iyi çıktı. Ben ilk kez duymuştum bu firmanın ismini. Gayet koltuklarda rahat. Bir tık dar. Bir tık şöyle gösterebilirim, dar ama gayet bence güzel. Yani bakın ortada dörtlü var. Sağda solda ikili var. Güzel. İlk deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Şey olur ya, bir misafirliğe gidersin de çocuk her şeyi böyle dağıtır karıştırır falan. O moddayım şu an. Bakın tam kanat üstündeyim. Bu arada dostlar, ben bir telefon almıştım. Buradan, Özbekistan'dan. Şu an uçağın içinde açmak nasip oluyor artık. Bende bir 14 vardı. Ekranın böyle olduğuna bakmayın. Kırmızı ekranı hafif çatlak. Gayet temiz. Gürcistan'dan almıştım. Bir yıl 4 aydır benimle birlikte devam etti. Şimdi 16 Pro aldım dostlar. 16 Pro'nun uçakta kutu açılımını gerçekleştirelim. Bak şöyle. Buradan bunu yırtıyoruz. Oradan da alttan açıyoruz. Dostlar, şunu görebilirsiniz. Usey, Kaliforniya. Çin malı falan değil. Şöyle telefonumuzu çıkarttık. Evet. Kutunun içinde artık etiket falan çıkmıyor. Sadece bir telefon, bir kablo ve bir de sim kart açabileceğiniz bir aparat çıkıyor. Dessert rengi aldım. Gayet tatlı ve hoş duruyor. Uçakta da açmak garip bir his oldu. İndiğimde tamamen kurulumunu yaptığımda o şekilde kullanırım dostlar. Bu şekilde telefon açılışımızı da bu vesileyle yapmış bulunduk. Bana hayırlı olsun. Sizlere güzel güzel görüntüler çekmek dileğimle. Запрещено курение, в том числе электронных сигарет, а также употребление занесенных в собой. Çalabiliyor musun? Çalabiliyor musun? 听不懂吧？是吧？ Çal hadi. Tıkır tıkır yap. Aa, bak. Çok tatlısın ya. Merhaba. Merhaba. Evet kardeşlerim, Kırgızistan'ın başkenti, Orta Asya'nın gözbebeği Bişkek'e adım atmış bulunmaktayım. An itibariyle Orta Asya'dayız. Bir Orta Asya ülkesinden diğer Orta Asya ülkesine geçtik. Yeni ülke kilidi açıldı. Kırgızistan bize 90 gün vizesiz dostlar. Bunları anlatacağım. Şimdi hemen direkt pasaport kontrolüne geçeyim. O işlemleri hallettikten sonra kamerayı tekrar açarım. Geldiğim uçakta tam şu abi. Böyle devam edeceğiz.
An itibariyle çıktık dostlar. Thank you bro. Daha yeni ayak bastık. Daha change yapacağız. Yani her ülkede olduğu gibi hemen direkt taksiler sizi kapmaya çalışıyor dostlar. Şimdi geldik. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyiz. Kırgızistan vize 90 gün vizesiz dostlar. Bunları ben detaylı olarak içeri girdiğimde anlatacağım. Şu an ülkeye girildiğinde ilk yapılması gereken şeylerden yapacağım. Ufak miktarda bir para bozduracağım. Ayrıyetten gideceğim, bir sim kart alacağım. Yandex.Go ile taksi çağıracağım. Taksiyle de kalacağım hostele doğru gidiş yapacağım. Neden? Allah Allah. Ne olacak, bu elimde mi kalacak benim? Bunu ешкім албайды, жақта Қырғызстанда өтпейді бұл доллар. Allah Allah. Стамбул, Америка, может, варианттар. Здесь нет. Bunu alamam, bu taza bir. O zaman bir dakika. Ne kadar yapıyor 100 dolar? 8600 som bu. 8600 som. 144 som vermiyorsun. 144 som kesiyor yani. 67 lira yapıyor. Tamam, yapacak bir şey yok. Yani şurada yazı var diye dostlar kabul olmuyor. Bilginiz olsun. Alırken de döviz, dolar falan aldığınızda da lütfen bunlara dikkat edin. Böyle sıkıntı olmasın. Evet, Kırgız paralarını elimize aldık. 86.000 som vardı. 86.000 som artı 100 dolar bozdurdum. Bunların tanıtımını zaten yapacağım size. Şimdi devam edelim. İlk işlem olarak paramızı bozdurduğumuza göre yani çok bir fark etmiyor benim kullandığım uygulamada. 64 lira kesiyor. O da yapacak bir şey yok. Şimdi bir sim kart alalım. Nasıl bir sim kart alsak? E-sim varmış. Burası kapalı galiba. Burada da e-sim var. Bakın şöyle, o ünlem. Burada şunu yapıyorum. 40 GB artı 40 GB diyor. 40 dakika konuşma veriyor. 540 Kırgızistan somu yapıyormuş. Ortalama 220 lira falan gibi bir şey yapıyor. Gayet makul, gayet güzel bence. Ya dostlar, kafa ilk girdiğinde öyle bir karışık oluyor ki hatta aldık, hattın parasını vermeden direkt dışarı çıkıyoruz. Ne olacak böyle? Sonra çağırdılar Allah'tan. Daha geldik, dakika bir gol bili yani. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Unutmuşum. Teşekkürler. Evet kardeşlerim, tekrardan kapıdan çıkışı yapmış bulunmaktayız. Sıcak bir Bişkek bizi karşılıyor. Şöyle çıkışa doğru adım adım ilerleyelim. 535 som verdim dostlar. Kırgızistan somu. 535 som tam size ne yapıyor onu hemen göstereyim. 252 liraya 40 GB internet aldım bir aylık. Merkez ne kadar tam? 140. 140. Al benim bir tamam. Aldım tamam. 100. Nursultan mı? Oo, Nursultan 140. Tamamdır. 140 soma merkeze gidiyoruz dostlar. Yandex.Go'dan çağırdım da 700 küsür som yazıyordu. Dedim, baktım direkt anında otobüs geldi. Otobüse dalayım ya. Otobüsle direkt merkeze gidelim. Arkadaşlar bir som, Kırgızistan somu yaklaşık olarak 0.44 kuruş civarı bir şey yapıyor. Yani şimdi 140 som verdim. Ortalama 66 TL'ye ben buradan merkeze gideceğim. Diğer türlü Yandex.Go ile gitseydim 700 gösteriyordu. 330 TL ile gidecektim merkeze. Gene fiyatlar o kadar çok yüksek değil. Gayet iyi yani. Direkt fiyatları yarıya ikiye bölerek daha mantıklı hesabı çıkartabilirsiniz. Dostlar, an itibariyle Bişkek'e adım atmış bulunmaktayım. Bişkek şehir merkezine adım atmış bulunmaktayım. Havalimanından bindiğim otobüs tam şu an bulunduğum konumda indirdi beni. Tam burada da bir park var dostlar. Bu parkın adı ne biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk Parkı dostlar. İçeriye doğru yürüdüğümde ise sizi bir Mustafa Kemal Atatürk büstü karşılayacak. Dostlar, ben yanlış yerinden girmişim. Dümdüz yürüdüm baktım içeride başka bir heykel var. O değilmiş. Sonra farklı bir yoldan şimdi dimdik aşağı doğru iniyorum. Yani ben şu kapıdan girmiştim. O kapıdan değil de şuradaki kapıdan
girmeniz gerekiyormuş. Biraz erkenden girmişim. Bu parkın içinde de gezmiş olduğum parkta biraz böyle gençlerin, lise çağındaki gençlerin böyle buluşma noktası gibi bir yer olmuş buralar. Her köşe başlarında bir liseliler takılıyor. Bak arkamda gördükleriniz gibi. Daha yaşları da ufak ya. Yeni yeni liseliler, liseli aşıklar. Dediğim gibi ben şu aşağıdaki kapıdan girmişim. Normalde bu kapıdan girmemiz gerekiyordu. Ve direkt bakın karşınızda Atatürk'ün güzel heykeli burada duruyor. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yazmışlar. Üste altıda Kırgızca olarak yazılmış ve burada da hilal ve yıldızımız mevcut. Elinde de nutuk kitabı var dostlar, bakın. Burası Kırgız-Türk dostluğunu simgelemek adına yapılmış dostlar. Merhaba. Türkçe biliyor musunuz? Evet biz Türk'üz ya. Türk müsünüz? Azerbaycan Türküsünüz. Memnun oldum. Nasılsınız? Yaşlısınız. Azerbaycan'a da geldim. Video çekiyor. Sıkıntı olur mu sizin için? Süper. Süper. Daha yeni geldim ben de. Özbekistan'daydım. Özbekistan'dan buraya geldim. Gelmişken de dedim direkt burada ineyim. Bir Kemal Atatürk'ü aynen bir göreyim dedim ya gelmişken de. Çok sağ olasın abi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya biz de bir şirkette çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Çok güzel. Azerbaycan'ın neresindensiniz? Azerbaycan Canca şahı. Gence'ye gittik. Hepiniz Gence'den mi? Bakü'den. Daha Özbekistan'a gelmeden önce Bakü aktarmalı geldim. Buradan da İstanbul'a uçarken Bakü aktarmalı gideceğim. Gence'ye falan geldim ama abi. Geçen sene. Şahını görüyor musun? Evet. Nasıl? Taşkent'i gezdim sadece. Taşkent güzel. Güzel, hoşuma gitti. Ama burası bana bilmiyorum ama daha sıcak geldi sanki. Bilmiyorum. Siz ne kadardır buradasınız? 5 ay oldu. 5-6 ay oldu. Çok güzel. Çok memnun oldum ya. Abi sen şu çektiğin var ya, Aha. bunu bize WhatsApp'a atar mısın? YouTube'a koyduğumda YouTube'a direkt onun linkini göndereyim. Bana şeyden Instagram'dan yaz. Ben sana direkt şey yaparım. Instagram'dan yolumuz bir. Bakarsınız abi. Bu arada dostlar, siz de hala kanala abone değilseniz abilerimiz vesilesiyle kanalımıza bir abone olmanızı bekleriz diyorum. Azerbaycanlı abilerimizle de sohbet ettiğimize göre dostlar, bakın bir de size buradan giriş tabelasını da göstereyim. Atatürk Parkı yazıyor. Altta Türkçe, üstte Kırgızca yazıyor. İlk şehre ayak bastığımda bu noktaya gelmek istedim özellikle. Haritadan böyle biraz şehrin konumuna baktığımda Atatürk Parkı yazıyordu. Direkt ilgimi çekti. Ve direkt ilk nokta olarak buraya size göstermek istedim. Şimdi hostele gidip şu çantayı atıp ardından yemek yemeye çıkalım. Çünkü kahvaltı yapmadım. Çok açım. Otobüste gelirken arkadaşlar dikkatimi bu tarz tezgahlar çekti. Çok fazla var. Birisinde kıbaç var. Diğer ikisinde ne var bilmiyorum. Merhaba. Ne vardır bunların içinde? Bundan bir tane alabilir miyim? Bir tane. Kaç son? 20. 24 son. Bir tadına bakalım mavinin. Ne olduğunu çok anlamadım ama ayran gibi bir şey. Asitli bir ayran gibi bir şey. Bu ayran mıdır? Teşekkür ederim. Dostlar, anlamını bilmediğim bir şekilde Yandex.Go'dan tam parkın önünden Yandex.Go çağırdığımda bu şekilde bir uyarı çıkıyor. Araç bulmadı. Nedenini bilmiyorum yani. Neyse otobüs buldum. Otobüsle gideceğim şimdi. Hala ustayla ulaşamadım. Saat 4 oldu ve ben çok açım. Yine bir tık erken indim. Biraz yürüyeyim istedim şehirde. Bakın burada bir dönerci var galiba. MC.
Otobüs duraklarında çok fazla KFC reklamları dönüyor. Burada sanırım bayağı bir KFC dükkanı var herhalde. Çünkü çok fazla KFC'nin reklamları döndü. Her yerde KFC gördüm. Bir sürü de dükkan da gördüm KFC'nin. Demek ki fazla seviyorlar burada. How are you brother? How are you? Nasılsın? Yaşlıysan? İsmin nedir? Anlamıyor musun? Çok tatlı ya. Bakın şu dikkatimi çekti. Yine caddeler, aşağıda caddeler oldukça geniş ve her yerde ağaçlandırma çalışması yapılmış. Zaten her yer ağaç. Şehir merkezinde biraz daha yüksek o Sovyet mimarisini hissediyorsunuz. Bir tık daha dışarı doğru çıktığınızda bakın şu tarz evler sizi karşılıyor. Karşıda gördüğünüz gibi. Bunlar da Sovyet dönemlerinden kalma yapılar. Bakın otobüsün arkasında gözüküyordur. Burası da bir futbol sahası. Çocuklar antrenman yapıyor. Dostlar, siz böyle yolu izlerken ben de size birkaç Kırgızca'da kelimeler söylemek isterim. Mesela salem, merhaba demekmiş, salem. Kalaysın, nasılsın demek, kalaysın. Sağ bol, sağ ol gibi hani, sağ bol, hoşça kal demekmiş. Rahmet, teşekkür ederim demek. Keşiriniz, affedersiniz, özür dilerim anlamına geliyormuş. Keşiriniz. Ötinemin lütfen anlamına geliyormuş. Yok, hayır anlamına geliyor. Kanşa, ne kadar? Dükkan, dükkan, bazar, bazar. As, yemek demek. Aş. Su demek. Su aynı. Biz Türklere dostlar 90 gün vizesiz, 90 gün sonucunda eğer 180 gün içerisinde gir çık yaparsanız tekrardan yenileniyor gününüz, haberiniz olsun. Girişte hiçbir şey sormadı bana. Direkt yani damgayı bastı ve girdim. Hiçbir problem de yaşamadım. Evet kardeşlerim, 281 hostelde kalıyorum, konaklayacağım bugün. Şimdi girelim. Buradan mı giriliyor? Hello. Booking reservation. Yes. Yoruldum ya.